Bazı şehirler daha ilk dakikadan itibaren size bir şey hissettirir. Hamburg da onlardan biri. Suyun etrafında şekillenen bu şehir, tarihi limanları, modern mimarisi ve kendi özgü yaşam ritmiyle Almanya'nın en etkileyici şehirlerinden biri. Yüzyıllardır Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Hamburg, bugün de Almanya'nın dünyaya açılan en büyük kapısı konumunda. Ülkenin en büyük limanına ev sahipliği yapan şehir, Avrupa ile dünyanın dört bir yanı arasında stratejik bir bağlantı noktası oluşturuyor. Bu jeopolitik konumu sayesinde sadece ticaretin değil, denizcilik, lojistik ve uluslararası şirketlerin de merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Tarihiyle modernliği aynı sokakta buluşturan Hamburg'u gelin birlikte keşfedelim. Evet, Hamburg'a geldim. Havalimanındayım. Şimdi otelime gideceğim. Bavulumu bırakıp sonra dışarı çıkacağım ve gezmeye başlayacağım. Hamburg 1815'e kadar bağımsız bir şehirdi ve bugün hala kendi başına bir eyalet. Din, moda, müzik zevki ya da siyasi yönelim fark etmeksizin özgürlük hala şehrin ana kültürel işaretlerinden biri. Bu, Berlin'in kaotik özgürlüğünden farklı, daha kontrollü ve kurumsallaşmış bir özgürlük anlayışı. Şimdi Elbe Tüneli'ne doğru yürüyorum. Tünele geldim. Böyle bir girişi var. Burada asansör bekliyorlar. Asansör gelince aşağı ineceğiz ve tünele doğru yürüyeceğiz. Burası tarihi Elbe Tüneli. Tünel varlığını aslında bir sosyal patlamaya borçlu. 1896-97'de liman işçileri aylarca süren büyük bir grev yaptı ve grev işçilerin kaybıyla sonuçlandı. Ama şehir yönetimi ve iş dünyası bu gerilimden ders çıkardı. Cevap olarak işçi konutları, sosyal kooperatifler ve genel ulaşım çözümleri geliştirildi. Tünel de bu paketin bir parçasıydı. Yani bugün turistlerin fotoğraf çektiği bu güzel yapı aslında bir işçi hareketinin doğrudan sonucu. Dünyanın birçok ülkesinde aktif olan ama adını hiç duymadığımız birçok şirket var Almanya'da. Karşıya geçiyorum bu arada. Almanya'nın asıl ekonomik gücünün nereden geldiğini sorsanız çoğu kişi Mercedes'i, Siemens'i, BMW'yi sayar. Ama gerçek hikaye orada değil. Almanya'da 1300'den fazla şirket var. Dünya pazarında birinci, ikinci ya da üçüncü sırada ama adlarını muhtemelen hiç duymadınız. Buna gizli şampiyonlar deniyor. Biri cep telefonları için özel yapıştırıcı üretiyor. Biri süs balıkları için yem yapıyor. Sıradan biri bu isimleri asla duymaz ama dünya pazarının büyük bir kısmını sessizce onlar yönetiyor. Ve işin çarpıcı tarafı şu: Almanya'nın ihracatının 2/3'ü bu dev markalardan değil, kimsenin tanımadığı bu şirketlerden geliyor. Bu şirketlerin çoğu, %60'ından fazlası hala aile şirketi. Küçük kasabalarda kurulmuşlar. Bölgenin en büyük işvereni onlar. Yöneticileri ortalama 21 yıl aynı koltukta oturuyor. Büyük şirketlerde bu süre sadece 6 yıl. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina Elbphilharmonie. Burası Hamburg'un simgesi haline gelmiş bir yapı. Burası eskiden bir liman deposuymuş. Liman deposunu yıkıp yerine yenisini yapmak yerine üzerine camdan binayı büyüterek eski tarihin üzerine daha da yenisini ekleyerek tarihi yaşatmışlar. Elbphilharmonie'nin bütçesi resmen çığırından çıkmış. Başta 77 milyon euroya mal olacak, 2010'da bitecek diye düşünülmüş. Ama işler hiç öyle gitmemiş. Eski kakao deposunun temelleri yeni yapıyı taşıyacak kadar sağlam çıkmayınca ek güçlendirme gerekmiş. Üstüne bir de mimarların hayalindeki dalgalı cam cepheler ve akustik duvarlar inşaatı resmen bir kabusa çevirmiş. Sonunda bina 2017'de açılabilmiş. 7 yıl gecikmeyle ve maliyet 789 milyon euroyu geçmiş. Yani baştaki bütçenin 10 katından fazlasına çıkmış.
Hamburg halkı da bu süreçte hem parasını hem sabrını epey zorlamış. Ama sonuçta ortaya öyle bir bina çıkmış ki bugün kimse o çileyi hatırlamıyor bile. Hamburglular kendilerini gösterişten kaçınmakla ünlü 19. yüzyıl Hamburg tüccar sınıfından zenginliğini açık etmemek neredeyse ahlaki bir kuraldı. Soylu ünvan almayı reddetmek veya taşınabilir nişan, madalya rozetleri takmamak gibi pratikler zamanla neredeyse yasal bağlayıcılık kazanmıştı. Bu köken İngiliz denizci burjuvasisinden geliyor. Hamburg üst sınıfının kendini sunuş biçimi, statü gösterisinden kaçınma konusunda İngiliz denizci örneğine göre şekillenmiş ve bu çekingenlik neredeyse gösterişli bir tavırla sergileniyor. Yani gösterişsizliği gösteriş yapmak gibi ince bir paradoks var. Alışveriş zamanı. AVM'de market vardı. Markete geldim. Su gibi şeyler aldım. Şimdi de onunla devam ediyorum. Speicherstadt 1883 ile 1927 arasında inşa edilmiş. Dünyanın en büyük tarihi depo kompleksi burası. Kırmızı tuğlalarıyla, neogotik mimarisiyle adeta bir zamana kapı aralıyor. Kanalların üzerine kurulu olduğu için Kuzey'in Venedik'i bile deniyor. UNESCO Dünya Mirası listesine yer alıyor. Hiç şaşırtıcı değil aslında. Eskiden kahve, halı, baharat gibi değerli mallar depolanırmış burada. Hatta bazı depolar hala aynı işi görmeye devam ediyor. Hamburg ve tüm Kuzey Almanya'da günün her saati Moin denir. Sabah, öğlen, akşam fark etmez. Kısa, sıcak ama mesafeli bir selamlaşma biçimi. Tam da o sıcak ama resmi Hamburg karakterini özetliyor. Hamburg ve tüm Kuzey Almanya'da günün her saati Moin denir. Sabah öğle akşam fark etmez. Kısa, sıcak ama mesafeli bir selamlaşma biçimi. Tam da o sıcak ama resmi Hamburg karakterini özetliyor.
Hamburg tatilin sonuna geldik. Bu şehir bana sadece limanı ve tarihi binalarıyla değil, aynı zamanda sakinliğiyle de farklı bir deneyim sundu. Şimdi Alsel Gölü kenarına geldim ve burada dinleniyorum. Saat 2 gibi yola çıkacağım artık ve İstanbul'a tekrar evime döneceğim ve iş hayatına atılacağız tekrardan. Bugünlük bu kadar. O zaman yeni tatillerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.